Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki renkli çok güzel çok kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde gül kurusu pembe ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara hanımlar. Hemen modelimi de göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok şık, zarif bir model oldu. Yapılışı da kolay. Bu şekilde patiğimizin tabanı böyle, kenarları, topuk kısmı yine bu şekil. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Ben her zaman olduğu gibi patiğime burun kısmından 12 ilmek olarak başlıyorum. 12 ilmeğimizi atıyoruz hanımlar. 3 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimi attım. Geri dönüyorum. Bakın hanımlar, geri döndüğümüzde şöyle arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum hanımlar, ön yüzdeyiz. Bu aşamada artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şar 6'şar 2 şişime paylaştırdım. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağım. İlk ilmeğimi hemen şu kenardan ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarıyorum hanımlar. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Bakın tığım burada. Şu şekilde bakın, başlangıç yerlerine şu şekilde girerek tığım ile ilmeğimi çıkartıp şişime takıyorum hanımlar. Şöyle bakın, şu 3. ilmeğim. Başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım ki patik burnumuz daha sağlam olsun. Şu 5, şu da 6. ilmeğim. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Bu şekilde şu 2. ilmeğim, şu 3. ilmeğim, 4, şu 5, en son şu kenara girerek buradan da bir ilmek çıkarıyorum. 6. 4 şişte de 6 ilmek oldu. 5. şişimi aldım. Örmeye başlayacağım. Bir sıra ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. Şimdi de 2. şişimdeki ilmeklerimi örüyorum. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmekleri örüyoruz hanımlar. Dolana dolana 5 şiş patik örülüyor. 3. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi 4. şişime geldim. Buradaki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum hanımlar. Bir sıra böylece ilmeklerimizi örmüş olduk. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız sağ tarafta. Şöyle artırma işlemini hanımlar, patik burnumuzda bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Orta kısımlardan artırma yapmayacağız. Dediğim gibi ilk şişimizde kenarımız sağda, 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Bunu düz olarak ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece 1. şişimizde 7 ilmeğimiz oldu. 2. şişimdeyim, kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Ardından sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 3. şişimdeyim hanımlar. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm.
Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de artırma yaptık hanımlar. 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişimdeki 7 ilmeğimi de artırma yapmadan öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sıra ilmekleri artırma yapmadan örüyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. 2. şişimdeki 7 ilmeğimi de ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. 4 şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. Şimdi tekrar artırma zamanı. İlk şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altında şu ilmeğimin kenarına girdim. Ve buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece 1. şişimde 8 ilmeğim oldu. 2. şişimdeyim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ardından sondan 2. ilmeğimin altına şuraya giriyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Son 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 8 ilmek oldu. 3. şişimdeyim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. Ardından 2. ilmeğimin altına şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu hanımlar. 4. ve sonuncu şişimdeyim. 4 şişteki ilmek sayıları da eşit olacak. 4. şişimizde kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Ardından sondan 2. ilmeğimin altına yani şuraya girdim ve buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi 4 şişimizdeki 8'er ilmeğimizi de bir sıra düz öreceğiz. Sonraki sıra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu böyle tamamlayacağız. Hanımlar, ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırdım. Modelimi kurdum. Modelimiz bu modelimiz hanımlar 8 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için toplam 7 model sığdı. Yani 56 ilmek üzerinde kuruluyor. Hani bu şekilde hesaplarınızı yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte artırmaları yapalım gelelim. Ardından modele başlayalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Artırmadan sonra bir sıra düz örmedim. Hemen başlıyoruz modele. Öncelikle hanımlar, taban oluşturabilmek adına ilmeklerimizin tamamını krem ipimiz ile ilk sırada düz olarak örüyoruz. Hemen krem ipimin ucunu şu pembe ipime bağlıyorum, patiğim sökülmesin diye. Bu ilk sırada hanımlar pembe ipimiz bekliyor. İlmeklerimizi krem ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Bu şekilde. Bakın ilk şişimi ördüm. Diğer 3 şişi de düz olarak krem ipimizle örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi düz ördüm ve geldim. Alt zemini hazırladık. Şimdi bizim bu modelimiz 10 sıradan oluşuyor hanımlar. 10 sıradan oluşuyor toplam. Modelimizin 1. sırasındayız. İlk 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4. Yanına 3 tane ters öreceğim. 1, 2, 3. İlk 4 ilmeği düz ördüm. Yanına 3 tane ters ördüm. Devamında 5 ilmek düz, 3 ilmek ters olacak şekilde öreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi düz ördüm. 3 ilmek ters örüyorum. Şu 2. İkinci şişimden devam ediyorum. Şu da 3. ters ilmeğim. Tekrardan 5 ilmek düz örüyorum. 3, 4, 5. 3 tane ters. 1, 2, 3. Yine 5 ilmek düz öreceğim. 3, 4, 5. 3 tane ters. 3. şişimden devam ediyorum. Şu 1. ters ilmeğim.
Şu ikinci ters ilmeğim. Şu da üçüncü. Yanına 5 tane düz. 3, 4, 5. 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. Bakın 3 oldu. 4, 5. 3 tane ters örüyorum. 5 ilmek düz. Tekrardan 3 tane ters örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da düz ördüm hanımlar. Böylece modelde birinci sırayı tamamladık. Geldik modelde ikinci sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilmeklerin tamamını düz öreceğiz. Bakın şu ters ördüğümüz ilmekleri de düz öreceğiz. Bunlar bakın şu bölüm. Bunlar haroşa olacak. Bir sıra ters, bir sıra düz olacak şekilde bu aralardaki haroşaları oluşturacağız. Bir önceki sırada ters örmüştük. Şimdi düz öreceğiz. Yani anlayacağınız modelimizin ikinci sırasında ilmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz hanımlar. Bakın bu tersleri de düz ördüm. İlmeklerimizi düz örüyoruz. Modelde ikinci sıramız. Bakın ilk şişimi ördüm. Diğer 3 şişimizdeki ilmeklerimizi de yine düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi düz ördüm. Geldim ikinci sırayı tamamladık. Geldik şimdi bakın ilk şişimdeyim tekrardan. Modelde 3. sıramıza. Bu sıramızda yine buradaki haroşaları oluşturacağız. İlk 4 ilmeğimi düz örüyorum. Bu ilk sırada ters ördüğüm 3 ilmeğimi ters örüyorum. Devamında 5 ilmek düz, 3 ilmek ters olacak şekilde ilmekleri örüyoruz hanımlar. İkinci şişimden devam ediyorum. Bakın buradaki 3. ters ilmeğimi de ördüm. Arada 5 ilmek düzüm var. 3 tane ters. Bu 3 ters ilmeği yine ters örüyoruz. Şöyle baktığımızda buraya 2 diş haroşa düşüyor hanımlar. Tekrardan 5 ilmek düz örüyorum. 3. şişimden devam edeceğim. 3 tane tersim var. 5 tane düz. 3 tane ters. 5 ilmek düz örüyorum. 4. şişimden devam edeceğim. 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. 3 ilmek ters ve son bir ilmeğimi düz ördüm. Modelde 3. sıramızı tamamladık hanımlar. Şöyle bakın şurada 2 diş haroşa oluştu. Şimdi ters örmüştük. Şimdi bu ters ilmekleri de düz öreceğiz. Aralardaki ilmekleri de düz öreceğiz. Yani bu 4. sıramızda ilmeklerimizin tamamını hanımlar düz olarak öreceğiz. Bakın bu 3 ters ilmeğim vardı. Yine bunları da düz örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz modelimizin 4. sırasında. Şöyle. İlk şişimdeki ilmeklerin tamamını düz ördüm. Diğer 3 şişteki ilmekleri de düz örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişteki ilmekleri de düz ördüm. Tekrar ilk şişimizdeyiz ve modelimizde 5. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda yine ilk 4 ilmeğimi düz öreceğim. Bu 3 ilmeğimi bir önceki sırada düz örmüştük. Şimdi ters örüyoruz. Şöyle 3 tane ters ördüm. Bakın buraya 3 diş haroşamız oluştu hanımlar. 3 diş haroşa. Aradaki 5 ilmeği düz örüyorum. 3 ters. Bu sıramızda da hanımlar ilmeklerimizi 5 düz 3 ters olacak şekilde örüyoruz. 5 ilmek düz örüyorum. Aradaki 3 ilmeğim ters. 5 ilmek düz örüyorum. 3. şişimden örmeye devam ediyorum. 3 ilmek ters. 5 düz. Bu 3 ilmeği ters örüyorum. Tekrar 5 ilmek düz örüyorum. 4. şişimdeyim. 3 tersimi yine ters örüyorum. Bakın burada da yine 3 diş haroşa oldum.
5 ilmek düz, 3 ilmek ters ve son 1 ilmeğimi düz ördüm. İlk 5 sıramızı krem ile ördük, bitirdik hanımlar. Şimdi renk geçişi yapacağım. 6. sıramızda pembe ipime geliyorum. İlk 5 sırayı krem ile yapıyoruz. 6. sırada pembeyi kullanacağız. Bu sırada hanımlar yapacağımız işlem şu. Bakın 3 tane ters ilmeğimiz var burada. Bunu ters ilmeklerin sağındaki ve solundaki birer kremleri örmeden alıyoruz. Diğer ilmekleri düz örüyoruz. Bakın ilk 3 ilmeğimi 6. sıramız pembe ipimle ördüm. Ters ilmeğimin yanındaki kremi örmeden alıyorum. 3 ters ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğin solundaki bir kremi de örmeden alıyorum. Yine araya 3 tane pembemi ördüm. Modelin kurulumu ilk başta şöyle hanımlar. Bakın bu 3 tane haroşa ilmeklerimizi sağındaki ve solundaki birer kremi örmeden alacağız. Diğer ilmekleri düz öreceğiz. Yani 3 pembe 1 krem, 3 pembe 1 krem, 3 pembe 1 krem diye devam edecek. Bakın bir kremi örmeden aldım. 3 tane pembe örüyorum. İkinci şişimdeyim. 3. pembem. Bir kremi örmeden aldım. 3 pembeyi düz örüyorum. Kremi örmeden aldım. 3 pembeyi düz örüyorum. Kremi örmeden aldım. 3 pembemi düz örüyorum. Kremi örmeden aldım. 3 ilmek pembe. Kremi örmeden aldım. 3 pembe. Kremi örmeden aldım. 3 pembe. Kremi örmeden aldım. 3 tane pembemi örüyorum. 4. işimdeyim. Şu 3. pembem. Yine kremi örmeden alıyorum. 3 tane pembe. Kremi örmeden aldım. 3 pembe. Bir kremi örmeden alıyorum. 3 tane pembemi örüyorum ve son bir krem ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. 6. sıramızı modelimizde tamamladık hanımlar. Geldik modelimizde 7. sıramıza. 7. sıramızda hanımlar yapacağımız işlem şu. Bir önceki sırada yani 6. sırada düz ördüğümüz pembe ilmeklerimizi bu sıramızda ters olarak öreceğiz. Aralardaki birer krem ilmeğimizi de yine örmeden alacağız hanımlar. Yani olay şu. Bakın 3 tane pembe ilmeğimi ters örüyorum. Haroşa düşecek ön yüze. Bakın modelde 7. sıramız 3 pembeyi ters ördüm. Kremi örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Kremi örmeden aldım. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Kremi örmeden aldım. Pembelerimi ters örüyorum. İkinci şişimdeyim. Şöyle ters ördüm. Kremi örmeden aldım. Pembelerim ters. Kremi örmeden aldım. Bu şekilde devam ediyorum. Kremi yine örmeden aldım. 3. şişimdeyim. Yine pembelerimi ters örüyorum. Kremi örmeden aldım. Bu şekilde. 4. şişimdeyim. Yine pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Kremleri örmeden sağ şişime alıyorum. Pembe ile bir diş haroşa düşüyor ön yüze böylece. Ve son krem ilmeğimi örmeden aldım. Modelde 7. sıramızı tamamladık. Şimdi geldik 8. sıramıza. Bu sıramızda hanımlar yine pembe ilmeklerimi düz öreceğim. 8. sıramızda. Bakın pembelerimi düz örüyorum. Kremleri örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi düz örüyorum. Yine kremlerimi örmeden alıyorum. Şeklimiz şöyle ilerliyor hanımlar. Bakın. Pembe ile bir diş haroşamız oluştu. Şimdi tekrardan pembe ilmekleri modelimizin 8. sırasında düz olarak örüyoruz. Kremleri örmeden alıyoruz. Bakın pembelerimi düz ördüm. Kremimi örmeden alıyorum. Tekrar pembelerimi düz örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Pembelerim düz örülüyor. Kremi örmeden aldım. Pembem düz. Kremimi örmeden alıyorum. 3. şişime geldim. Burada da yine aynı işlemi uyguluyorum.
Bu şekilde. 4. şişimdeyim. Burada da yine pembe ilmeklerimi düz öreceğim. Krem ilmeklerimi örmeden sağ şişime alacağım. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da örmeden krem ilmeğimi sağ şişime aldım. Evet hanımlar, şimdi modelde 8. sırayı tamamladık. Tekrar ilk şişimizde ve modelde 9. sıradayız. Bu sıramızda da yine pembelerin haroşa düşmesi gerekiyor. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde. Yine kremlerimi örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Kremimi örmeden aldım. Pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Kremimi örmeden alıyorum. Bu sıramızda hanımlar bu işlemi uyguluyoruz. Bakın pembe ile de 2 diş haroşamız oluştu burada. Şöyle. Gördüğünüz gibi şeklimiz böyle hanımlar. 2. şişimden devam ediyorum. Yine pembemi ters ördüm. Kremimi örmeden aldım. 4 şişimizde de aynı işleme devam edeceğiz. Bu şekilde. Yine bir kremi örmeden alıyorum. 3 pembemi ters örüyorum. 3. şişime geldim. Pembelerim ters örülüyor. Kremi örmeden sağ şişime alıyorum. 4 şişte de işlemi uyguluyoruz hanımlar. Bir sıra örmüş oluyoruz böylece. 4. şişime geldim. Burada da yine aynı işleme devam edeceğim. Pembeler ters, krem ilmekler örmeden sağ şişe alınıyor. Evet, bakın son bir krem ilmeğim kaldı. Bunu da yine örmeden sağ şişime aldım. Geldik modelimizde hanımlar 10. ve sonuncu sıramıza. Artık burada patiğimizin şekli ortaya çıkıyor hanımlar. Patiğimizin şeklini de şu şekilde yapacağız. Hemen onu da göstereyim. Bu krem ilmekleri hanımlar haroşalı bölümde burada birbiriyle yer değiştirerek öreceğiz hanımlar. Bakın şu krem ilmek var burada 2 tane. Bu krem ilmekleri birbiriyle yer değiştirerek öreceğiz. Böylece şeklimiz oluşacak. Bakın şundan bahsediyorum. Şimdi krem ipimi alıyorum 10. sıramda. Çünkü 10. sırada krem ile devam ediyoruz. Bu aşamada hanımlar burada bakın 3 tane düz ilmeğim var hemen yanda. Bu ilmeklerimin yine normal düz örüyorum. Bakın burada bir krem ilmeğim var. Bu ilmeğimi bakın boşta bıraktım. Açığa aldım bıraktım. 3 pembe ilmeğimi bakın örmeden sağ şişime aldım. Bu diğer örmediğim krem ilmeği de bıraktım. Şu haroşalı bölümde bakın şu kremli haroşalı bölümde bu krem ilmekler çaprazlamasına yer değişecek. Bu aşamada şu ilk boşa aldığım kremimi şişime takıyorum. 3 pembeyi sol şişime aldım. Ardından bu ikinci krem ilmeğimi alıyorum. En öne takıyorum. Bakın krem ilmekler çaprazlamasına yer değişti. Sonra bu ilmekleri sırasıyla düz öreceğim. Bakın kremimi ördüm. 3 pembemi düz örüyorum. Diğer kremimi de düz ördüm. Bakın ilk şeklimizi hanımlar burada bu şekilde oluşturduk. İlk desenimiz böyleydi. Gördüğünüz gibi şekil oluştu ilk modelde. Şimdi aynı şekilde ikinci modelimizi yapacağız. Arada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Şimdi haroşalı bölümdeki bu krem ile bu diğer ikinci şişte kalmış bu kremi yer değiştireceğiz. Öncelikle şu ilk krem ilmeğimi şöyle bırakıyorum hanımlar. Bakın boşa aldım. 3 pembemi sağ şişime alıyorum. İkinci şişimden alıyorum hanımlar diğer pembemi de. Bu diğer ilk kremi de bu ikinci uzun krem ilmeği de yine boşa aldım. Bu ilmekleri hanımlar ilk şişime aktaracağım. Hani modeli rahat kurabilelim diye. İlk şişteki ilmek sayıları artıyor. İkincideki azalıyor. Model bozulacak diye düşünmeyin. Çünkü bilek ayrımı yaparken ilmekleri tekrar yerli yerine koyacağız. Şimdi yapacağımız işlem şu. Öncelikle bu ilk boşa aldığımız krem ilmeğimi böyle sol şişime takıyorum. Ardından 3 pembemi de şişime aktardım. Bu ikinci krem ilmeği de getirip en öne takıyorum. Yine burada ilmekleri çaprazlamasına yer değiştirmiş olduk. Bakın ilmekler burada çaprazlamasına yer değişti. Bu ilk krem ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki 3 pembemi de yine düz örüyorum. Yer değiştirdim. İlmeğimi de yine ördüm. Bakın buraya
İki modelimizi oluşturduk hanımlar. İki desenimiz burada ortaya çıktı. Şimdi ikinci şişimizdeki ilmeklerimizi de yine aynı şekil örmeye devam edeceğiz. İkinci şişime geldim. Yine araya 3 ilmek örüyorum. Tekrar buradaki kremleri yer değiştireceğim. Kremi boşa aldım. Pembeleri sağ şişime alıyorum. Ardından bu ilk kremi şişime taktım. 3 pembeyi de takıyorum ve bu ikinci ilmeği de şöyle getirip öne bıraktım. Sonra bu ilmeklerimi sırası ile düz örüyorum. Bakın yine bir deseni oluşturduk. Burada şeklimizi verdik. Arada 3 ilmeğim var. 1, 2, 3. Bakın hanımlar, burada bir uzun ilmeğim var. Burada da 3. şişten devam edelim hanımlar. Şöyle bu ilmeği 3. şişe alalım. İlk kremi bıraktım. Yanına 3 tane pembeyi aldım. Diğer uzun ilmeği de yine bırakıyorum. İlk uzun ilmeği sol şişime taktım. Pembeleri tekrar aktardım. Ardından bu ikinci uzun ilmeği alıyorum. En öne takıyorum. Bu ilmekleri sırası ile düz örüyorum. En son diğer kremimi de düz ördüm. Arada 3 ilmeğim var. Diğer modeli yapalım. Kremi bıraktım. 3 pembeyi aldım. Diğer kremi de bıraktım. Sonra bu ilk bıraktığım kremi şişime aldım. Pembe ilmekleri taktıktan sonra bu kremi de alıyorum. En öne takıyorum. Sonra bu ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. Arada 3 kremim var. 1, 2, 4. şişime geldim. 3. Bakın diğer modelimi yapacağım. Kremimi bıraktım. Pembe ilmekleri sağ şişe aldım. Diğer kremi de bıraktım. İlk kremi şişime takıyorum. Pembeleri tekrar sol şişime aktardım. Diğer kremi alıyorum. Önce bunu ördüm. Sonra 3 pembeyi düz örüyorum. Ardından diğer uzun ilmeği de düz ördüm. Arada yine 3 ilmeğim var. Son modelimi yapıyorum. Bakın ilk kremi bıraktım. 3 pembeyi şişime aldım. En son kremi de bıraktım. Ardından şu ilk kremi şişime takıyorum. Ardından 3 pembeyi aktardım. Ve bu ikinci kremi de en öne takıyorum. Ve sırasıyla bu ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet hanımlar, modelimizin hepi topu bu kadardı. İlk modelimizi bitirdik. Yani şu bölümü bakın tamamladık. Hemen ikinci modele geçeceğiz. 10 sıradan oluşan modelimizi ikinci kez tekrarlayacağız hanımlar. Model biter bitmez hemen ikinci modele geçiyoruz. İlk modeli yaparken zaten her sıra detaylı anlatmıştım. Şimdi modelin birinci sırasındayız. İlk 4 ilmeğimi düz örüyorum. İlk modelde olduğu gibi bakın 4 ilmek düz ördüm. Yanına 3 ters örüyorum. Modelin devamında 5 düz 3 ters olacak şekilde öreceğiz. Bakın 3 oldu. 4, 5. 5 düz ördüm. Ortaya 3 ilmek ters. Burada 5 düz 3 ters olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Bu şekilde ilk şişimizde olduğu gibi diğer 3 şişimizi de aynı şekil örüp gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimde modelimde ikinci sıradayız. Bu sıramızda hanımlar bir önceki sırada ters ördüğümüz ilmekleri de düz öreceğiz. Yani ilmeklerin tamamı modelimizin ikinci sırasında düz örülüyor. Şu anda ikinci modelimizi yapıyoruz hanımlar. İlmeklerimizin tamamını düz olarak örüyoruz. Bu şekilde. Bakın ilk şişimi ördüm. Diğer 3 şişteki ilmekleri de düz örelim gelelim. Diğer 3 şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm geldim hanımlar. Tekrar ilk şişimdeyim. Modelimizde 3. sıradayız. Bu sırada yine ilk 4 ilmeğimi düz öreceğim. Haroşa düşmesi için şu 3 ters ilmeğimi yine bu sırada ters örüyorum. 5 ilmek düz, 3 ilmek ters diye devam edeceğiz artık. Bakın 5 tane düz ilmeğimi ördüm, 3 tane ters örüyorum. Tekrar 5 ilmek düz diye devam edeceğim. Yanına 3 ters öreceğim. Modelde 3. sıramız bu. Şimdi diğer 3 şişimizi de hanımlar aynı şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim ve modelde 4. sıradayız. Bir önceki sırada ters ördüğümüz ilmekleri de bu sırada düz örüyorduk hanımlar. İlk modelde olduğu gibi. Yani 4. sıramızda ilmeklerimizin hepsini düz olarak öreceğiz hanımlar.
Modelde 4. sıramız bu. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de düz örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer 3 şişimdeki ilmekleri de düz ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim. Ve modelimizde 5. sıradayız hanımlar. Bu sıramızda bakın şurada 3 diş haroşa olması gerekiyor model kurulumu yapmak için. Krem ile 2 diş haroşa olmuş. Şimdi bu 3 ilmeği tekrar ters öreceğiz. Öncelikle ilk 4 ilmeği düz örüyorum. Bakın şuradaki 3 ilmeği ters örüyorum. Böylece hanımlar burada 3 diş haroşamız oluyor. 5 düz 3 ters olacak şekilde 5. sırada ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın 3 ilmek tersimi örüyorum. Yanına 5 düz diye devam edeceğim. Bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de 5 düz 3 ters olacak şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, 5. sıramızı tamamladık. Şimdi 6. sıraya geçiyoruz. Bu defa 6. sırada renk geçişi yapıyorduk. İlk modelde olduğu gibi. Yine burada hanımlar 3 pembe 1 krem olacak şekilde örülecek. Bu 3 ters ilmeğin sağındaki ve solundaki birer ilmeği örmeden alacağız. Diğer ilmekleri pembe ile öreceğiz. Yani burada ilk 3 ilmeğimi pembe ile örüyorum. 1 kremi örmeden aldım. 3 ilmek pembemi düz örüyorum. 1 kremi örmeden aldım. 3 pembe 1 kremi örmeden alıyorum. 3 pembe 1 kremi örmeden alıyoruz. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 7. sıradayız. Bu sıramızda bir önceki sırada düz ördüğümüz pembe ilmekleri ters örüyoruz. Haroşa düşüyor ön yüze. Modelde 7. sıramız. Pembelerimi ters örüyorum. Kremlerimi örmeden aldım. Pembelerimi ters örüyorum. 1 kremi örmeden aldım. 3 pembem ters örülüyor. 1 kremi örmeden aldım. 3 pembem ters örülüyor. 1 kremi örmeden alıyorum. Diğer 3 şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmekleri ördüm geldim. Şimdi modelde 8. sıradayız. Bu sıramızda da pembeleri düz öreceğim. Yine kremleri örmeden alacağım. Pembelerim düz, kremi örmeden alıyorum. Pembe ilmeklerim düz, krem ilmeklerimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu şekilde 8. sıramız böyle. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Tekrar ilk şişimdeyim ve modelde 9. sıradayız. Bu sıramızda da pembe ipimizi ile pembe ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın pembe ile buraya 2 diş haroşa düştü. İlk modelde de burada bakın 2 diş haroşa vardı. İkincide de 2 diş haroşa oluştu. Kremlerimi örmeden alıyorum. Pembelerim ters, kremlerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Bakın bu şekilde. Diğer 3 şişimizi de örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 10. ve sonuncu sıradayız. Bu sıramızda krem ipimizi alacağız. Modelimizi şekillendireceğiz. Yine ilk modelde olduğu gibi hanımlar bakın ilk 3 ilmeğimi krem ile örüyorum. Yarım ilmek oluşmasın diye şurayı bir düzelteyim. 3 krem ile başlıyorum. Şimdi bakın burada bu kremi bıraktım. Şu haroşalı bölüme bakın şuraya altta da yeri belli. İlk kremi bırakıyorum. 3 pembemi sağ şişime aldım. Diğer kremi de bıraktım. Buradaki kremler çaprazlamasına yer değişiyor. İlk kremimi şişime takıyorum. Bakın buradaki 3 ilmeğimi sol şişime aldım ve bu krem ilmeğimi en öne şöyle getiriyorum. Bu şekilde. Ardından bu ilmeklerimi sırası ile düz örüyorum. Bu son kremi de yine düz ördüm. Hanımlar gördüğünüz gibi buraya ikinci desenimizi de oluşturduk. Şimdi aynı şekilde ilk desenimizi oluşturduk. İkinci desen derken hani bu ilk modelin ilk deseniydi. Bu da ikinci modelin ilk deseni, ikinci model olmuş oluyor. Onu kastettim. Şimdi arada yine 3 ilmek var. 3 ilmeği düz örüyorum. Bakın bir diğer modeli de aynı yapıyoruz. Kremi boşa aldım. 3 pembemi sağa aktarıyorum. Diğer kremi de boşa aldım. Ardından şu ilk kremi sol şişime taktım. 3 pembemi de sol şişe aktardım. Bu diğer kremi de çaprazlamasına şöyle en öne getirip bırakıyorum.
Ardından bu ilmeklerin hepsini sırası ile düz örüyoruz. Bu şekilde 10. sırada hanımlar modelimizi bu şekilde toparlıyoruz. Bakın şeklimiz şöyle ortaya çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi desenimizin son sırası da böyleydi. İkinci modeli de yaptıktan sonra model tamamen kendini gösterdi hanımlar. Şimdi diğer 3 işimizi de aynı şekilde yapacağız. Modelimizi toparlayacağız. Ardından ikinci model bitecek. Sonra 3. modele geçeceğiz. Toplam 3 tane model var. Bakın ilkini birlikte yaptık. İkinciyi de bu sırada böyle tamamladık. Ardından hanımlar 10 sıradan oluşan 3. modelimizi yapacağız. 3. modelimizi yapacağız. 3. modelinde 10. sırası bittikten sonra hanımlar tekrardan bakın şu bölümde kremli bölümü yapacağız. Bu bölümde de hanımlar krem modelimizin ilk 5 sırasını tekrar edeceğiz. Hani krem modelle ilk 5 sıra örüyorduk ya, haroşa yapıyorduk, düz örüyorduk, sonraki sıra ters örüyorduk. Aynı ilk 5 bölümü tekrar edeceğiz. Ya sanki 4. modeli yaparmış gibi modele başlayacaksınız. İlk 5 sırasını yapıp bırakacaksınız hanımlar. Patiğimizin boyu bu kadar olacak. Şimdi hep birlikte patiğimizde toplamda 3 desen ve 4. desenin ilk 5 sırası olacak şekilde örelim gelelim. Ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü ördüm ve geldim. İlk 2 modeli birlikte yapmıştık. 3. modelimi tamamladım. 3. modelim bitince 5 sıradan oluşan krem ipimle yine modelimi 4. modeli yapacak gibi ördüm. Burada bitirdim. Şimdi bilek ayrımına geçeceğiz, fakat model kurulumu yaparken şişten şişe ilmekler kaymıştı. Tekrar 14'er ilmek olarak ayarlayacağız. Şu ilk şişimden itibaren ilmekleri sayacağım. 4, 8, 12, 14. Şu 2 ilmeği ikinci şişime alıyorum. 14 ilmeği ilk şişe ayırdık. İkinci şişimi sayıyorum. 4, 8, 12, 13. Bir ilmek diğer şişimden alacağım. Burada da 14 oluyor. Üçüncü şişimi sayacağım. 4, 8, 12, 14. Dördüncüyü de sayayım. 4, 8, 12. 2 de burada 14'er ilmeğimiz oldu. Şimdi krem ipimi örmeyeceğim hanımlar. İlmeklerimi gül kurusu pembe ipim ile örüyorum. Hepsini düz örüyorum artık. Yani tam olarak bakın şu bölümü yapıyoruz. Bu şekilde ilmeklerimi pembe ipim ile öreceğim. Bakın ilk şişimi ördüm. Şimdi hanımlar 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de 2 sıra boyunca, 2 sıra derken 4 şişimizi bir kere şöyle dolanacağız. Ardından bir daha öreceğiz. 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra ilmeklerimi pembe ipimle ördüm. Krem ipimi de kestim. Artık patiğimizin devamında bu renkli ipimizi kullanacağız. Şimdi bilek ayrımına geldik. İlk şişimdeyim hanımlar. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Son bir ilmek kalana kadar, yani 14 ilmeğim vardı. İlk 13 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Tam ortada bakın bu iki ilmeği birbiriyle yer değiştirdim. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında, yani burada ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Sebebi şu: bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin şu kenarlarına geldik. Ben bu bölümlere 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi ikinci şişimde devam edeceğim örmeye. İlk 7 ilmeğim haroşa, bilek bölümü burası, kenarı. İlk 7 ilmeğim düz olarak örüyorum. 6 oldu, şu 7. 7 haroşamı düz ördüm. Devamında gelen ilmekleri de yine ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Artık patiğimizin arkasına geçmiş bulunuyoruz hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Bilek ayrımı yaptığımız yere kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz hanımlar. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmeklerimiz ters olarak örülüyor. Bir diğer şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Yine ilmeklerimi düz öreceğim.
Yani bilek ayrımı yaptığımız şişimiz burası. Bakın son 7 ilmeğim hanımlar haroşa. Yine haroşalarımı düz örüyorum. Bu haroşaları hem ön hem arka yüzde düz olarak örüyorum. Bakın bilek ayrımı yaptığımız yerde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik, geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. 5, 6, 7. Bakın hanımlar, ön yüze bir diş haroşa çıktı. Şu anda arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi de ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Hanımlar, patiğimizin arka bölümü sadece bundan ibaret. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde düz örgü, arka yüzde de şu anda yaptığımız gibi ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümündeki 7'şer ilmek haroşamızı haroşa olarak öreceğiz. Son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bilek ayrımına geldik hanımlar. Yine bakın geri dönüyorum. Tekrardan örmeye devam edeceğiz aynı şekilde. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşam düz örülüyor. Devamında gelen ilmekleri de şu an ön yüzdeyim. Düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar öreceğim. Düz öreceğim. Ardından geri döneceğim. Arka yüzde ters öreceğim. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü tamamlayacağız. Hanımlar, şöyle baktığımız anda patiğimizin şu kenarlarında birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin şu arka bölümünü hanımlar şuraya toplamda şu haroşa sıralarını sayacak olursak 15 diş 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Bu aşamada sizler patiğinizi örerken şu arka bölümü bir miktar ördükten sonra ayağınıza giyin deneyin. Bu arka bölümünü topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte patiğimizin arkasını örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm ve geldim. Burada 15 sıra 15 diş haroşam var. Hanımlar, bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın bu bölüm genişlediği için ilmeklerin hepsi şöyle dümdüz duruyor. Tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de sağ şişimde bıraktım. Topuğumuzu keseceğiz. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamız yine haroşa olarak örülecek. Model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı ördüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 24. ilmeği örerken hemen yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İlk topuk kesimimizi yaptık. 23 ilmek ördük. 24. de kesim yaptık. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğime geldim hanımlar. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Geri döndüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 23 ilmeğimizi öreceğiz.
24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum hanımlar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de kesimimi yapıyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet hanımlar, bu aradaki ilmeklerin bitene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini topluyorum. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topladım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Kesim işlemi bu. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane sıkı bir zincir çektim. İpimi kesiyorum artık. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim hanımlar. Ardından topuğumuza bakalım. Şöyle. Bakın hanımlar, topuğumuz şu şekilde. Şöyle. Gizli kesim olduğu için arkada izi belli belirsiz. Çok şık, çok temiz bir görüntüsü oluyor bu tarz topuk kesiminin. Şöyle patiğimiz bu hanımlar. Bakın bu şekilde. Hemen patiğimizi makineye ama giydireyim. Bir de ayağımızda görelim. Çok güzel, hoş, çeyiz için uygun, kolay da bir model oldu hanımlar. Ben çok beğenerek, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. İşte mankendeki hali de bu. Şöyle hanımlar göstereyim. Böyle esneklik payı da şu şekilde gördüğünüz gibi ayağı sarıyor. Çok güzel, şık, güzel, zarif bir model oldu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.